Derin dondurucular, mevsimde stoklanan gıdaları, Kurban Bayramı'nda fazlaca kalan etleri, balıkları, sebze ve bakliyatları, kısaca her şeyi kolayca dondurarak saklayabileceğiniz elektrikli ev aletleridir. Sebze, meyve ve bakliyatları mevsimi dışında tüketme alışkanlığı, yaz-kış taze balık yeme isteği, çalışan kişilerin dondurulmuş gıdaları pratik pişirebilme ihtiyacı gibi çağımızın ihtiyaçları arttıkça derin donduruculara olan talep de önem de aynı oranda artmıştır. Gelişen teknoloji ve malzeme kalitesiyle birlikte derin dondurucu teknolojisi de gelişmiş, günümüzde neredeyse her evde bir derin dondurucu görmek mümkün hale gelmiştir. Hal böyle olunca derin dondurucu satın almak da kendi başına önem verilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Bu filmde sizlere hayatınızı kolaylaştıran ve hesaplı, tazelik sunan derin dondurucu modelleri arasında hangisinin size daha uygun olduğunu anlamamıza yardımcı olacak ipuçlarını sunacağım. Derin dondurucu alırken nelere dikkat etmelisiniz? Derin dondurucular hem pratiklik hem de ekonomiklik sunan ev ürünleridir. Derin dondurucular sayesinde mevsiminde alınan ya da toplanan sebze meyveler ve Kurban Bayramı'nda elde edilen etler her mevsim tüketilebilecek durumda tutulabilir. Hal böyle olunca derin dondurucu satın alırken dikkat edilmesi gereken ve çoğu zaman gerçekten çok işe yarayan birkaç püf noktası bulunur. Bu noktalar pratikliğin yanında ekonomik ve gerçekten evinizde işinize yarayacak tam anlamıyla ihtiyacınız olan derin dondurucu modelini satın almanızı sağlayacaktır. Derin dondurucuya ihtiyacınız olup olmadığını net şekilde belirleyin. Genellikle çok fazla stok yapmıyorsanız, et, meyve, sebze gibi ürünleri yetiştiği mevsimde tüketiyor veya stoklamıyorsanız derin dondurucu satın almanıza gerek olmayabilir. Eğer çok fazla gıda stoklamıyorsanız, eti kasaptan, dondurulmuş gıdaları da marketten alıyorsanız, bir derin dondurucu almadan önce bu alışkanlıklarınızı kontrol etmelisiniz. Derin dondurucu satın alırken mutlaka ihtiyacınız olup olmadığına ve kullanım amacınıza karar vermelisiniz. İhtiyacınızı belirlemenizin ardından size en uygun derin dondurucu modelleri arasında seçim yapmanız daha doğru olacaktır. Derin dondurucu tipleri arasında hangisini seçeceğinizi belirleyin. Derin dondurucular iki tip olarak üretilir. Bunlardan ilki dikey derin dondurucu, diğeri ise yatay derin dondurucu modelleridir. Yatay derin dondurucular halk arasında sandık tipi derin dondurucu olarak bilinirler ve kapasiteleri çekmeceli dikey derin donduruculara göre daha yüksektir. Bazı dik derin dondurucu modelleri sandık tipi derin dondurucuları oranla daha az yer kaplar. Çok fazla et stoğu yapmayan, gıda stoğu düşük olan kişiler tarafından fazla da tercih edilen küçük derin dondurucu modelleri, düşük kapasiteli dik derin dondurucu modelleri arasında yer alır. Derin dondurucu satın alırken bu iki model arasında evinize ve kullanım kapasitenize göre seçim yapmalısınız. Sandık tipi derin dondurucularda gıdaları üst üste koyarak stoklayabilir, dikey derin dondurucu modellerinde ise klasik buzdolabı rafları gibi bir istifleme modelini kullanarak stok yapabilirsiniz. Derin dondurucunuzun enerji tasarrufu olmasına özen gösterin. Derin dondurucu sahip olmanın temelinde tasarruf etmek yatar. Bu tasarruf mevsiminde stoklanan gıdaların istenen zaman çıkarılıp tüketilmesi ve mevsimi olmadığı için oluşan fiyat farkını ödememektedir. Derin dondurucular ile tasarruf ederken beklemediğiniz elektrik faturaları ile de karşılaşmak istemezsiniz. Bu nedenle derin dondurucu satın alırken enerji sınıfını göz önünde bulundurmanız oldukça büyük önem taşır. Gün boyu elektriğe takılı olarak çalışacak bu tür elektrikli ürünleri satın alırken hem doğayı
hem de bütçenizi korumak için A+ veya A++ gibi enerji sınıfı yüksek derin dondurucu satın almanız oldukça önemlidir. Derin dondurucunuzu hangi amaçla kullanacağınıza karar verin. Endüstriyel amaçlarla kullanabildiği gibi evlerde gıdaları tasarrufu saklama amacıyla da kullanılır. İşiniz gereği bir derin dondurucu alacaksanız, tek amacınız dondurulmuş gıdaları müşterilerinize daha iyi sergilemek ise endüstriyel derin dondurucu modellerini tercih etmelisiniz. Eğer evinizde meyve, sebze ve et stoklamak istiyorsanız da ev tipi derin dondurucu modeller arasında size en uygun olanı tercih etmelisiniz. Böylelikle hem amacınıza uygun bir derin dondurucu sahibi olursunuz, hem de derin dondurucuyu koyacağınız yeri önceden belirleyebilirsiniz. Derin dondurucunuzun elektrik kesintisinde ne kadar dayandığını bilmelisiniz. Derin dondurucular elektrik ile çalıştığı için elektrik kesintilerinin derin dondurucuyla etkisi oldukça fazladır. Bu gibi durumlarda derin dondurucunuzun içerisindeki gıdaları ne kadar süreyle muhafaza edebileceği en önemli özelliklerden bir tanesidir. Derin dondurucu satın almadan önce elektrik kesintisi anında ne kadar süreyle gıdaları donmuş halde tutacağını öğrenmelisiniz. Derin dondurucunun garanti süresi ve teknik servis imkanlarına dikkat edin. Derin dondurucu modeller arasında size en uygun olanı seçerken teknik servis ve garanti sürelerini göz önünde bulundurmalısınız. Herhangi bir arıza durumunda teknik servis ağı yaygın bir derin dondurucu markası tercih ettiğinizde ortaya çıkabilecek sorunlarla hızlı bir şekilde çözüm bulabilirsiniz. Teknik servis ağı dar, garanti süreleri kısa markalar arasında tercih yaptığınızda ise arıza halinde hem bütçeniz hem de zamanınız oldukça zorlanabilir. Derin dondurucunuzu evde nereye koyacağınızı belirlemelisiniz. Derin dondurucularda iki tip olarak üretildiği söylemiştik. Bunlardan bir tanesi sandık tipi, diğeri de derin geniş olmayan buzdolabı tipi, yani dikey tipli dondurucular demiştik. Dik derin dondurucu için evinizde tavan yüksekliği önemlidir. Çoğu derin dondurucu buzdolabı uzunluğunda olacağı için tavan boyu çok önemli olmasa da derin dondurucunuzu konumlandıracağınız yerde en az bir buzdolabı sığacak kadar yer olmasına dikkat etmelisiniz. Derin dondurucuları konumlandıracağınız yer ile alakalı bir diğer önemli konu da direkt güneş ışığı almamasına ve ısı kaynaklarına yakın olmamasına dikkat etmelisiniz. Güneş ışığı gören, çevre koşullarına maruz kalan veya soba radyatöre yakın konumlandırılan derin dondurucular çalışma prensiplerinin dışına çıkarak daha yüksek enerji harcarlar. Bu yüzden derin dondurucunuzu evin içinde konumlandırmanız, her türlü sıcaktan uzak tutmanız, rutubetli ortamlardan uzaklaştırmanız oldukça önemlidir. Derin dondurucunuzun kapasitesini belirleyin. Dondurucu satın almadan önce geniş bir aileniz varsa, tüm mevsim için gıda stoklamak istiyorsanız yüksek kapasiteli derin dondurucu modeller arasında seçim yapmalısınız. Böylelikle ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılayan bir derin dondurucu sahibi olabilirsiniz. Sizin için hesaplı tazelik olarak derin dondurucu gibi evlerde ve iş yerlerinde önemli, çok faydalı ve uzun ömürlü bir ev aletini satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinin bu kriterlerin önemlerini anlatmaya çalıştım. Derin dondurucu alırken bu maddeleri göz önünde bulundurmanız, servis ağı, garanti süresi, hizmet kalitesi, ürün, malzeme dayanıklılığı gibi konularda da bilgi sahibi olmanız oldukça önemlidir.